Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki bölümde biliyorsunuz motosikletin temizlikleri yapılıyordu. Phnom Penh'de çok güzel bir showroom, çok güzel bir servis var, Bikes and Nature diye. Oraya geldim. Motoru 3 gün bıraktım. Hem arka fren balatası bitmiş, onu değiştirdiler. Şimdi bu bölümde size hem biraz burayı göstereceğim. Sonra ise çok özel bir yere gideceğiz. Çok özel. Birazdan anlatacağım. Burada böyle çok niş ürünler bulabilirsiniz. Yani en güzel özelliği bu. Climb'lar, kasklar, helmetler, her şey. Her şey mümkün. Benim botun da yenisi var. Keşke değiştirsek ya şurada. Sırt çantası. Bu şu eldiven ne güzelmiş ya. Ay incecik. Ya bundan istiyorum. Çok ince. Burada da servis ve yıkama bölümü var. Tertemiz. Dediler ki kaskını temizleyeceğiz senin. Öyle bir temizlenmiş ki içi dışı çizik yok, camlarım çok güzel olmuş. Çok seviyorum. Ama bu bölümde size bu başkentte yaşanan, bu ülkede yaşanan bu soykırımın izlerini, anılarını göstermeye, ölüm tarlalarına götürmek istiyorum. Çünkü çok fazla acı yaşandı. Sokakta dolaşan 4 insandan bir tanesi maalesef öldürüldü. Bunun sebebi başka ülkeler değildi. Burada kendi içlerinde çok büyük sıkıntılar çıktı. Ve Pol Pot önderliğindeki Kızıl Kmerler halkı okumaya çalışan, okumuş, İngilizce bilen, Fransızca bilen halkı öldürdü ve aslında öldürmesindeki amaç ise bir tarım ülkesi oluşturmaktı. Komünizmdi. Bakalım, ölüm tarlalarına gidiyoruz. Nasıl bir bölüm olacak? Ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Çünkü bir soykırımın yaşandığı bir yere, ölümün yaşandığı bir yere gidiyor olmak gerçekten acı verici. İyi seyirler dilerim. Şehir merkezinden 11 kilometre uzaklıkta soykırım yapıp 3 milyon, 2 milyon, 3 milyon insanı katlettikleri yer. Şimdi oraya gidiyoruz. Ne kadar acı verici değil mi? Kendi canından, kanından, kendi vatandaşından olan insanların böyle bir soykırım yapıyor olması. Bu arada haberleri kontrol ettim. 2018 yıllarında falan Pol Pot'un yardımcılarından biri 75-80 yaşlarında soykırım cezasıyla yargılanmasına karar verilmiş. Yani bundan 5-6 sene önce sadece. Bir soykırımın yapıldığı yeri ziyaret ediyor olmak bile insanı çok kötü hissettiriyor. Umarım tekrar yaşanmaz böyle kötü günler. Geldik. Dayı geldin de çamur buralar ya. Kesin para alacak.
Çamura soktu bizi, motoru yeni yıkattık ya. $6 giriş ücretimiz. Where did I bring you? Nothing is happening, only music. But we're passing them, by the way. That's already two. Burada 50 sene öncesine sadece gidebiliyoruz ve buradaki katliama tanık olacağız şimdi. 1970-75 yılları arasında Pol Pot önderliğinde Kızıl Kmerler tarafından yapılan bir soykırım, bir katliam. Az önce de söylediğim gibi burada halkın, yani şöyle hayal edin, 4 kişiden bir kişinin işkencelerle öldüğünü düşünün. İşin en üzücü kısmı ise, yani üzücü kısmı ise burada insanlar silahlarla öldürülmedi. Burada insanlar ağaçlara vurularak, işte başlarına kazmalar vurularak, yani canice öldürüldü. Tüm ölümler canice ama acı çektirilerek, işkence edilerek öldürüldü. Sebebi ise o dönemde merminin pahalı olması, mermileri kaybetmek istememeleri, başka bir yerde kullanmak istemeleri. Acı bir hikaye. Evet, insanlar öldürülüp buradaki çukurlara atıldı. Yani güneşin yansımasından görebiliyor musunuz tam emin değilim. Ama gerçekten böyle kötü hissettirici. Kmerler bunları kendi halkına, kendi eşine, dostuna neden yaptı diyecek olursak, komünizmle birlikte bir tarım ülkesi olmasını istediler. O yüzden de okuma yazma bilen, İngilizce bilen, işte üniversiteye gitmiş, okumuş, diplomatik kişilerle ilişkileri olan herkesi öldürdüler. Yani. İnsanlar bu ağaçlara işte vurdurularak, kazmalarla öldürüldü. O yüzden bazı ağaçların üzerlerini de işaretlemişler. Ve sonra günde 100.000'den fazla insan, burası çok büyük aslında, şu anda müze için burayı kapatmışlar, gömülmüş. Yani çoğu canlı canlı gömülmüş. Tamam. Redde canlı. Burada ise kıyafetler var. Ya. Ölen insanların üzerinden çıkan kıyafetler. Çok acı verici. Çok etkileyici hikayelerin yaşandığı bir ağaç var. Bu ağacı görmüşsünüzdür sosyal medyadan ya da hikayesinden. Burada bebekler işte silahla vesaire öldürülmek yerine bebekleri bu ağaca çarparak öldürülüyor. O yüzden burada bırakılan oyuncakları, bırakılan bileklikleri görmek mümkün. Çünkü burada binlerce gelecek mahvolmuş durumda. Binlerce çocuk.
Ne yazık ki burada cehaleti görüyoruz. Yani cehaletin yol açtığı 3 milyon, 2,5 milyon insanın hayatını nasıl kaybettiğini görebiliyoruz. Yani kitaba karşı, okumaya karşı olan insanların kendi yurttaşlarını, kendi kanından olan insanları nasıl öldürdüğünü görebiliyoruz. Anlamak mümkün değil. O yüzden daha fazla okumamız gerekiyor, daha çok araştırmamız gerekiyor. Yani Kmerler sadece bir örnek, sadece bir örnek. Burada bu ağacın altında bulunan, arkamdaki ağacın altında insanlar ölürken sesleri çok fazla duyulmasın diye müzik dinletiliyormuş. Şu anda bize bu 6 dolar karşılığında İngilizce çeviri verdiler. Orada bu müziği duyabilmek mümkün. Uf, duymanız lazım. Nasıl duyarsınız? Thank you. Bu gördüğümüz alanların hepsi mezar, toplu mezarlar. İnsanlar topluca gömüldü buraya. Kamboçya. Yeah. Sadece burada değil, bütün Kamboçya'da bu ölüm tarlalarından varmış üstelik. Of. Hı hı. Oh. Evet, burası katliamın yaşandığı bir yerdi. Pol Pot iktidarlığında 1970-75 yılları arasında yaşanmış bir zulüm. İçeride gerçekten kendimi çok fazla konuşacak gibi hissedemedim çünkü çok rahatsız hissettim. Sessiz olmak istedim. Videonun devamında görüşürüz. Çok etkileyiciydi arkadaşlar. Çok etkileyiciydi. Orada nedense çok konuşamadım, anlamadım. Kötü hissettim.